Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1,08'lik artış ile 1398 puan seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmimiz ise 14,3 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. En fazla kazandıran sektör %6,35 ile turizm sektörü olurken en çok gerileyen sektör ise %0,98 ile finansal kiralama ve faktöring şirketleri oldu. Dolar Türk Lirası kuru da Cuma günü yeni rekorunu tazelerken 8,97 seviyesini de test etti. Bugün yurt içerisinde Ağustos ayına ait işsizlik oranı verileri açıklanacak. Temmuz ayında işsizlik oranı %12 olarak gerçekleşmişti ve ayrıca Ağustos ayına ait cari açığında 100 milyon dolar artması bekleniliyor. Ayrıyeten yıllıklandırılmış cari açıkta da gerileme söz konusu. Son dönemde ihracatın hızlanması, otomotiv ve altın ithalatının azalması ile cari açıkta azalış devam ederken bu eğilimin de süreceğini düşünüyorum. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklediği gibi yıl sonuna kadar cari fazla verip vermeyeceğimizde şüpheliyim. Bugün saat 14.00'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacağı ifade edilirken Kavcıoğlu ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olarak milletvekillerinin karşısına çıkacak. Son dönemde küresel gelişmeler ön plana çıkarken Cuma günü gelen Amerika Birleşik Devletleri istihdam verileri gelişmekte olan ülke piyasaları için olumsuz olmayı sürdürürken her ne kadar tarım dışı istihdamı beklentilerin altında görsek de işsizlik oranının yıl sonu hedefi olan %4,8 olarak açıklanması teperrengin yaklaştığı dolayısıyla küresel bazda doların değerini artıracak unsur olarak karşımızda bulunuyor. Ayrıca tahvil piyasalarında son 2 haftadır yaşanan 616,5 milyon dolarlık çıkış da dikkatlerimden kaçmadı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri indirmesinin ardından özellikle tahvil faizlerinin fırlaması ile yabancı çıkışların arttığı görülürken bu durum içeride kurların yeni bir tarihi zirvelere gidebileceğinin ve borsalarda da satışların devam edeceğinin bir göstergesi olarak karşımızda bulunuyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde kısa vadede 1420 seviyesinin kırılması halinde 1425 seviyesine kadar yükselişlerin yaşanacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların kilitlendiği istihdam verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 194 bin olarak gerçekleşirken işsizlik oranı %5,2'den %4,8'e geriledi. Beklentiler işsizlik oranının %5,1 seviyesine ineceği yönündeydi. İşsizlik oranı böylece Nisan 2020 yılından bu yana pandemi sonrası en düşük seviyeye gerilediğini gördük. Ayrıca ortalama saatlik kazançlar aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,6'lık artış kaydederken yıllık bazda beklentiler dahilinde %4,6 yükseliş kaydetti.
ücretlerdeki yükseliş, enflasyondaki artışın devam edeceğini işaret ederken bize göre sürpriz işsizlik oranları da gelmiş oldu. Çünkü Fed'in Eylül ayında yayınladığı projeksiyonda işsizlik oranında yıl sonu beklentisini %4,8 olarak açıklamıştı. Yani hedefin tutturulması tahvil alım programının azaltılacağı anlamına geliyor. Fed aylardır istihdam tarafında hedefe gelmediğini ve bu yüzden tahvil alım programını azaltmadıklarını söylerken gelen işsizlik oranı verileri istihdamda hedefin tutturulduğuna işaret ediyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Amerika Birleşik Devletleri istihdam piyasasının koronavirüsün etkilerini hissettirmeye devam ettiğini, ancak toparlanmanın durmaya yakın olduğunu söylemek için çok erken olduğunu ifade etti. Daly, enflasyon konusunda Amerikalıların enerji, gıda ve temel hizmetlerdeki yüksek fiyatların etkilerini hissetmekte olduğunu biliyorum. Ancak bu baskılar zaman içerisinde azalacak ifadelerini kullandı. Cuma günü gelen verilerin ardından özellikle taperinge dair işaretlerin artması ile Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri %1,61 seviyesine yükselirken bu sabah tahvil faizlerinde yatay bir görünüm hakimdi. Dolar endeksi ise bir süredir sürdürdüğü yatay eğilimini korurken ve hafif de satıcılı bir seyir içerisindeydi. Amerika Birleşik Devletleri borsaları Cuma günü satıcılı tamamlarken tahvil alım programının azaltılacağı endişeleri endeksler üzerinde de baskıyı yaratmış oldu. Euro bölgesi tarafında ise Cuma günü Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Euro dolar paritesi dolar endeksindeki hafif satıcılı yapıyla birlikte hafif alıcılı seyrederken satış baskısının da devam ettiğini görüyoruz. Paritede yükselişler satış fırsatı olmayı sürdürürken Euro Türk lirasında ise Cuma günü sert yükselirken kurda yükseliş eğiliminin devamını bekliyorum. Avrupa borsaları Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerin tahvil alım programında azalmaya işaret etmesi, Avrupa'da doğalgaz krizinin büyümesi, Almanya'da ciddi anlamda madde tedarikinde yaşanan sorunlar ve enflasyon endişeleri nedeniyle günü satıcılı bir seyirde tamamladığını gördük. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş kuvvetlenirken son zamanlarda fiyatlamalara baktığımızda 1,60 seviyesine yakın bir düzeyde işlem gördüğünü söylemek isterim. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında gerçekleşirken dolarda da değer kaybının gözlemlendiğini gördük. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yakından fiyatları takip ederken dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,96 ve 9 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,90 ve 8,84 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Cuma günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında gelmesiyle birlikte Euro'da da değer kazanımlarının hızlandığını gördük. Avrupa bölgesi ekonomisinde sanayi üretimi hafta içerisinde açıklanacakken önemli bir veri olarak da beklenti dahilinde. Bugün açıklanacak olan ödemeler dengesi verisini de yakından takip ediyorum. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda
yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,40 ve 10,45 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,30 ve 10,20 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take